Peki Netanyahu başka ne yapıyor? Yardım çalışanlarını vurdu efendim. Üstelik de korkunç bir saldırı olduğu söyleniyor. Kaçmaya çalışan yardım çalışanlarının üzerine defaatle ateş açıldığı ve kasten öldürüldüğü bilgisi var. İsrail ordu sözcüsü Hagari'den bir özür gelmişti. İstemeden oldu. Kesinlikle tekrar etmemesi için her şeyi yapacağız demişti İsrail ordu sözcüsü. Netanyahu'dan da bir açıklama geldi. Sözde özür ama kabahatinden büyük bir özre dönüştü sözleri. Ya savaş durumu olur böyle şeyler, kasıtsızdı diyor. Maalesef askerlerimizin Gazze şeridinde masum insanları istemeden vurduğu trajik bir olay yaşandı. Böyle şeyler savaş zamanı olur. İsrail askerleri Gazze'de açlık çeken Filistinlilere yemek dağıtan uluslararası yardım çalışanlarını vurdu. Ordu ve hükümet saldırıyı üstlendi ama Başbakan Netanyahu istemeden vurduk, savaş zamanı böyle şeyler olur diye konuştu. Konuyu iyice araştırıyoruz. Bir daha yaşanmamasını sağlamak için her şeyi yapacağız. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 uluslararası yardım gönüllüsünün öldürüldüğü saldırının hata sonucu yapıldığını söyledi. Gece saatlerinde yapılan yanlış kimlik tespitinin ardından gelen karmaşık koşullardaki savaş sırasında yapılan bir hataydı. Saldırı yardım çalışanlarına zarar vermek amacıyla yapılmadı. İsrail yardım çalışanlarının yanlışlıkla ve kasıtsız öldürüldüğünü söylese de görgü tanıkları ve ön bulgular tam aksine işaret ediyor. World Central Kitchen çalışanı 7 kişilik ekip, deniz yoluyla Gazze'ye getirilen 100 tondan fazla gıda yardımını yeni boşaltmıştı. Deir el-Balah'taki depodan ayrılıp yola koyuldular. Konvoyda Hayır Kurumu'nun logosunu açıkça gösteren 3 araç vardı. 2 araç füzeyle vuruldu. Yaralılar 3. araçta taşınırken İsrail ordusu o araca da saldırdı. Öldürülenlerin 3'ü İngiliz, biri Polonyalı, biri Avustralyalıydı. Diğer 2 kişi Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan çifte vatandaşlıkları olan Filistinlilerdi. Gelişme Gazze'ye zaten az olan yardımı daha da yavaşlattı. Gıda yüklü yardım gemisi Güney Kıbrıs'a geri döndü. World Central Kitchen savaş alanındaki faaliyetlerini askıya aldı. Saldırının hedefli ve kasıtlı düzenlendiğini açıklayan kurum, bu kabul edilemez dedi. Birleşmiş Milletler olayı vicdansızlık diye niteledi. İngiltere, İsrail'deki büyükelçisini geri çağırdı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in cevaplaması gereken sorular var dedi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayın nasıl gerçekleştiğine dair tam ve doğru açıklama istedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaşananların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade ederken, ABD Başkanı Joe Biden, olayı trajedi olarak tanımladı, bir daha asla tekrar etmemeli dedi. Biden, İsrail'i yardım çalışmalarıyla sivilleri korumak için yeterince çaba göstermemekle eleştirdi.